Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızın ırklar köşesinde Boxer ırkı köpekleri inceleyeceğiz. Boxer yine özellikle surat yapısı dolayısıyla birçok insan tarafından kolaylıkla tanınan bir köpek. Çünkü brachiosefalik yani basık suratlı bir ırk Boxer. Çok tipik bir fiziksel özelliği var suratındaki görüntü. Birçok insan bu köpeğin isminin İşte suratına yumruk yemiş gibi olduğu için, basık suratlı olduğu için Boxer olduğunu zanneder ama bu yanlış bir bilgidir. Aslen bu köpeğe Boxer isminin verilmesinin sebebi ön ayaklarını çok fazla kullanmasıdır. Oyun oynarken ya da bir kavga esnasında ön ayaklarını çok fazla kullandığı için, tıpkı bir boksör gibi ön patilerini kullandığı için Boxer ismini almıştır. Yoksa suratının basıklığından dolayı Boxer ismi verilmemiştir Boxer'lara. Bu ırkın ana vatanı Almanya. Oldukça güçlü bir ırk. Fiziksel özellikleri çok iyi olan bir ırk. Tıpkı Dobermanlardaki gibi bu köpeğin de fiziksel olarak atletik bir görüntüsü vardır. Dobermanlarda olduğu gibi. Yine güçlü bir fiziği vardır. Birçok işte kullanılabilen bir köpektir. Özellikle koruma, bekçilik, yakın savunma, katı itaat gibi işlerde, bunun içerisine iz takibi de dahil, bu tip işlerin hepsinde kullanılabilen bir köpektir. Bir iş köpeğidir. İş köpeği sınıfına dahil olan bir köpektir Boxer'lar. Ve gördüğünüz gibi bu köpeğin fiziksel özellikleri orta ırkların biraz üstü. Yani large breed, büyük ırklar sınıfına dahil olabilir ama dev ırklar sınıfında değil, büyük ırk olarak geçen bir köpek. Gördüğünüz gibi aerodinamisi çok kuvvetli olan bir köpek. Göğüs bölgesi geniş, bel bölgesi ince olan bir köpek. Yani bir bodybuildingçi gibi vücudu olan, son derece atletik ve aerodinamik yapısı olan bir köpek. Çok çevik, refleksleri çok kuvvetli olan bir köpek. Görüyorsunuz burun yapısı bahsettiğim gibi basık suratlı bir ırk. Biz buna brachiosefalik ırklar diyoruz. Tabii ki bu köpeğe tipik bir görüntü veriyor ama bir yandan da dezavantaj oluşturuyor. Neden dezavantaj oluşturuyor? Basık suratlı olduğu için genellikle solunum yollarını zorlayan bir durum bu, basık suratlı olmak. Eski örneklerine baktığımız zaman Boxer'ların aslında bu kadar basık suratlı değiller. Ama bu özelliklerini ortaya çıkartmak hedefli, seleksiyonda çok fazla basık suratlı olanları bir araya getirip çiftleştirdikleri için gittikçe ırkın suratı iyicene deforme olmuş durumdadır. Normalde biliyorsunuz bu ırkta kesinlikle estetik operasyonlar, kulak kuyruk operasyonları kesinlikle yasaktır. Bu köpekte görüyorsunuz kuyruk zaten normalde kesilmesi gerekenden farklı bir modelde. Çünkü bu köpekte bir kaza geçirdi. Kazadan dolayı kuyruğu ampute edildi. Dikkat ederseniz zaten 4. omurdan itibaren amputasyon. Normalde estetik amaçlı kesilenlerde 2. omurdan ya da 1. omurdan itibaren operasyon yapılır. Gördüğünüz gibi kulakları hala duruyor. Olması gereken zaten bu. Bu ırkın tipik özelliği dediğim gibi basık suratlı olması ve gözler orta kısımda lokalize olmuş şekildedir. O yüzden görüş açıları uzun suratlı köpeklerden biraz daha dardır. Gözlerin lokalizasyonuna bağlı olarak vizyonları daha dardır. Bütün basık suratlı olan ırklardaki gibi. Çeşitli renk varyeteleri var. Kahverengiden siyah beyaza kadar parçalı veyahut da bembeyaz Boxer'ları da görmeniz mümkün. Aynı zamanda brindle dediğimiz ya da Türkiye'de Tiger Boxer diye bilinen çizgili kaplan derisi manzarasında vücut yapısına sahip olan Boxer'ları da görmeniz muhtemel. Ve dediğim gibi ana vatanı Almanya ve bu köpek koruma köpeği olarak daha çok dizayn edilmeye çalışılmış bir köpek. Günümüzde Boxer'lar eskiden çok popüler olan köpeklerdi ama sağlık problemleri, basık suratlı olması, bunun yanı sıra salya problemi, bu ırkı seçecek olanlar özellikle eğer bu konuda hassas kişilerse bunu mutlaka hesaba katsınlar. Ciddi anlamda salyası olan köpeklerdir. Bakın dikkat edin, durduğu yerde bile bu köpekte salyalanmayı gözlemleyebiliyorsunuz. Özellikle de heyecan yükseldiği zaman ya da efor sarf ettiği zaman kolaylıkla salyalanabilen köpekler. Bunu mutlaka hesaba katmak gerekiyor. Yine tüy yapılarına baktığınızda undercoat'u yani alt tüy yapısı kuvvetli bir köpek değil. Tıpkı Doberman gibi kuvvetli bir köpek olmadığı için özellikle soğuk iklimde yaşamaya pek müsait bir ırk değil. Üşüyen bir köpek. Çok soğuk iklimde bahçede veyahut da dışarıda yaşatılması biraz zor olan bir köpek. Yaşayabilir ama görevini düzgün yapamaz. Çünkü köpek üşüyecektir. Üşüdüğü için de görev algısı netleşmeyecektir kafasında.
daha çok indoor kontrol edilebilecek köpeklerden biri ama çok enerjik bir köpek, oldukça hiperkinetik bir köpek, hareketliliği çok yüksek, kesinlikle egzersiz isteyen bir köpek ve de egzersiz planları doğru organize edilmediği takdirde eğer ev içerisinde yaşatılan bir köpekse özellikle kemirmeye, parçalamaya yatkınlığı yüksek olan bir köpek olduğu için egzersiz planı dediğim gibi doğru organize edilmezse bu köpeğin sıkıntı yaratabilecek bir köpektir. Enerjisi yüksek bir iş köpeğidir. Boxer'ların bir takım hastalıklara yatkınlığı yüksektir. Tıpkı diğer büyük ırklarda olduğu gibi kalça displasisi, dirsek displasisine yatkınlığı yüksek. Bunun haricinde konjüktivaları, gözler ortada lokalize ve surat deforme olduğu için bu köpekte de görüyorsunuz. Gözleri hafif aşağıya doğru, konjüktivaları sarkık. O yüzden çok kolay konjüktivit olabilirler. Çünkü gözler sarkık olduğu için toz, kir çok rahat bir şekilde içeriye kaçabiliyor. Buna bağlı olarak da çok kolay konjüktivit olabilen bir köpek ırk olarak. Yine dikkat edilmesi gereken, özellikle arabayla seyahat ettirirken bu köpeklerin kafasını dışarıya çıkartarak çevreyi koklamak isteği veyahut da kafanın dışarıda tutulması konjüktivit olgusunu tetikleyecek bir şey. Bunun yapılmaması gerekiyor. Yine bu ırkın özellikleri DCM, yani kalp hastalığına, bir çeşit kalp hastalığıdır. Tıpkı Dobermanlarda olduğu gibi bu ırkın da DCM'e karşı yatkınlığı vardır. O yüzden 6 yaşını geçmiş olan Boxer'larda, gerçi 3 yaşından itibaren kontrol edilirse çok daha mantıklı olacaktır. Mutlaka ekolarının çekilmesi, kalp ekolarının çekilmesi ve mümkünse holter uygulaması yapılmasında fayda var. Çünkü bu hastalık genetik bir hastalık ve var olup olmadığının tek tespiti 3 yaşın üstünde holter dediğimiz uygulamanın yapılmasıyla mümkün. O yüzden DCM'e yatkınlığının olup olmadığı ya da böyle bir hastalığın var olup olmadığının 3 yaş sonrasında check edilmesinde mutlaka fayda var. Eğer erken tanı söz konusu olursa hayvanın ömrünü 1-2 sene daha uzatma şansınız oluyor. Konfor sağlayabiliyorsunuz. Onun haricinde çok hızlı bir şekilde köpeğin kondisyon kaybederek ölmesine sebebiyet veren bir hastalık DCM. Yine Boxer'larda baş belası olan, maalesef tümöral oluşumlara, yani kansere yatkınlığı en yüksek olan köpek ırkıdır Boxer'lar. O nedenle bir Boxer'ın vücudunda görebileceğiniz farklılıklar, şişlikler veyahut da işte vücutta normalin altında özellikle dokunduğunuz zaman elinize gelen oluşumlar konusunda çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Çünkü aşırı derecede bu ırkın tümöral oluşumlara yatkınlığı var. Mutlaka dikkatli olunması gerekiyor. Kanser yönünde hayatını kanser haricinde kaybeden, normal yollarla yaşlanıp ölen Boxer sayısı çok azdır. Dediğim gibi kansere yatkınlıkları çok yüksek olduğu için mutlaka dikkatli olunması gerekiyor. Eğer bir Boxer besliyorsanız rutin kontrollerine dikkat edeceksiniz. Yine bu köpeğin dermatolojik problemlere yatkınlığı yüksek. Özellikle açık renkte olanların dermatozlara, egzamaya ve atopik dermatit dediğimiz dermatoz şekline kondisyon olarak yatkınlıkları var. O yüzden beslenmesine dikkat etmek gerekiyor ve aynı zamanda da gün ışığı, ultraviyoleye sıcak zamanlar, yaz aylarında ne kadar maruz kaldığıyla da çok bağlantılı olan bir şey bu. O yüzden dikkat edilmesi gerekiyor. Yine ısı çarpmasına yatkınlığı çok yüksek. Neden? Basık suratlı. Tıpkı İngiliz Bulldoglar gibi diğer ırklara nazaran ısı çarpmasına çok daha kolay yakalanabilen köpekler. O yüzden özellikle sıcak havalarda, kapalı ortamlarda, havalandırması olmayan ortamlarda tutulması, ki en çok rastladığımız arabada bırakılma, ısı çarpmasından çok kolay etkilenen ve biliyorsunuz hayati riski olan bir şey ısı çarpması. O yüzden özellikle bu yönde de mutlaka köpeğin kontrol altında tutulması gerekiyor. Isı çarpması riskine karşı mutlaka önlem almak gerekiyor. Özellikle bu ırkı sahiplenmeyi düşünen, hedefleyen kişilerin birincisi yüksek enerjisine karşılık gelebilecek olması. İkincisi kısa tüylüdür. Kısa tüylü olduğu için tüy dökmediği zannedilir. Tam tersi kısa tüylüdür ve tüylerini her köpek gibi kaybeder ve kısa tüylü olduğu için her yere saplanır. Böyle bir hata yapıp tüy dökmüyordur nasıl olsa kısa tüylü diye tercih etmeye çalışmasın kişi. Salya, söylediğim gibi unutulmaması gereken şeylerden bir tanesi. Yine önemli olan noktalardan bir tanesi, bu ırkı seçecek olan kişilerde bu hastalıklara olan yatkınlıklarını mutlaka aklımızda bulundurmak ve o yönde mutlaka rutin sağlık kontrollerini yaptırmak konusuna dikkat etmenizi tavsiye ederim.